Ulu Cami'nin en önemli tarihi eseri ise muhteşem ahşap minberidir. Bakın, ustası hiç çivi kullanmadan, hiç yapıştırma malzemesi kullanmadan binlerce küçük geometrik parçayı birbirine geçiştirerek yapmıştır. Evet, hemen minber görselini 13 nolu görselimizde görelim. Değerli dostlar, bu minber Ulu Cami'nin en önemli sanat eseri, tarihi eseridir. 6000'den fazla parça, bakın hiç yapıştırma malzemesi kullanılmadan, çivi tutkal kullanılmadan diş irili bu geometrik şekillerin birbirine geçiştirilmesi şeklinde yapılmıştır. Buna sanat tarihinde kündekari denir. Kündekari parça sanatı demektir. Ve bu minberin değerli dostlar giriş kapısının üzerinde tarihi kitabe yer alır. Taç kapısını görelim minberin diğer görselimizde. Bu taç kapı dediğimiz bu minberin ana giriş kapısının, bu kapısının değerli dostlar üstünde bakın Osmanlıca bir yazı yer alır. Bu Ulu Cami'nin aynı zamanda tarihini veren, yaptıran padişahın isminin yazılı olduğu çok önemli bir tarih kitabedir. Ve bu kitabede Hicri 802 tarihinde Yıldırım Bayezid'in emriyle bu minberin ve Ulu Cami'nin yaptırıldığı ifade edilmektedir. Hicri 802, miladi 1399 yılına denk gelir ki Ulu Cami'nin yapılış tarihini de bu minberdeki kitabeden anlayabiliyoruz. Bu arada minberin her iki yanında bazı kabartma şekiller vardır, kabara başlıklar vardır. Minberin değerli dostlar sağ tarafında kabara başlıkların işte galaksileri sembolize ettiği, sol tarafında yani mihrap tarafındaki kabartma şekillerin ise güneş ve gezegenleri sembolize ettiği şeklinde bir yorum vardır. Görelim diğer görselimizde 15 nolu görsel rejimizden rica edelim. Değerli dostlar minberin mihrap tarafındaki kabartma şekillerin, top top kabartmaların güneş ve gezegenleri sembolize etmiş olduğunu bazı yorumcular ifade etmekte. 15 nolu görselimizi rica edelim. Bakın minberin mihrap kısmında yer alan o kabartma şekiller değerli dostlar 15 nolu görselimizde. Bakın bu minberin değerli dostlar yan yüzeyindeki kabarcıkların, kabartma şekillerin güneş ve gezegenleri sembolize etmiş olabileceği ifade ediliyor. Minberin görselini görelim. Evet, onu görelim. Bakın değerli dostlar o tarihte yıl 1399 minberi güneş sisteminin, galaksilerin sembolize etmiş olması ilim adına bir zirvedir. O dönemde Hristiyan Avrupa dünyasının bırakınız güneş sistemini kabul etmeyi, dünyanın yuvarlaklığını bile reddettiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu da ilim adına bir zirve olduğunu ifade ediyor. Bize aynı zamanda din ve ilim birlikteliğinde hatırlatsa gerektir diyoruz. Peki bu minberde ilk cuma hutbesinin verilmesinden ve değerli dostlar Ulu Cami'nin açılışından bahsedeyim. Bakın yan yüzeyindeki kabartmalar burada görülebiliyor. Biraz yaklaştırabilirse rejimiz görselimizi güneş sistemiyle ilgili kabarcıkları biraz daha yakından görebiliriz. Evet, var olan görselimizi yaklaştırmaya çalışalım. Bakın değerli dostlar buradaki top top kabartmaları görebiliyorsunuz. İnternette de Ulu Cami, Güneş Sistemi, Minber diye yazarsanız bununla ilgili pek çok yoruma ulaşabilirsiniz. Peki bu minberde ilk cuma hutbesinin verilmesinden ve Ulu Cami'nin açılışından bahsedeyim. Yıl 1399 Ulu Cami bir cuma günü cuma namazıyla ibadete açılmak isteniyor. Peki Ulu Cami'de açılış konuşmasını kim yapsın? Ulu Cami'de ilk hutbeyi kim versin? Ulu Cami'de ilk namazı kim kıldırsın? Padişah Yıldırım Bayezid Han bu işi Emir Sultan'a görev olarak veriyor. Buyur der, buna layıksın, ilk hutbeyi sen ver, açılışı sen yap der. Emir Sultan Hazretleri ise bakın çok ilginç bir işarette bulunarak der ki, hayır sultanım, aramızda zamanımızın mana büyüğü şu zat varken bu iş bize düşmez der. Halk meraklı gözlerle işaret edilen zata bakar, bakarlar Somuncu Baba dedikleri zattır. Şaşırırlar, hayret içerisinde kalırlar, zira onu öyle bilmiyorlar. Ve halkın hayret bakışları içerisinde Somuncu Baba kalkar, minbere doğru yürür. Bu arada Emir Sultan'ın yanından geçerken ona eğilir ve der ki, sultanım beni niye ifşa ettiniz, niye ele verdiniz, niye açıkladınız şeklindedir. Ve minbere çıkar. Şimdi manzarayı düşünün.
Yani açılış konuşmasını sıradan bir insan, somuncu baba denilen ekmekçilikle geçinen birisinin yaptığını görecek halk. Ve somuncu baba minbere çıkar ve der ki Fatiha suresinin tefsirinde bazı alimlerin müşkilata uğradığı bizce malumdur der. Molla Fenari Hazretleri gibi bir tefsir alimi bu ilk hutbe hakkında der ki Somuncu Baba'nın manevi büyüklüğüne bu hutbe adil bir şahittir. Bizim Fatiha ile ilgili tefsirlerde uğradığımız müşkilatı keşfetmesi kerametidir der. Ve Fatiha suresini tefsir etmeye, açıklamaya başlar. Birinci tefsiri herkesin anlayacağı dilden yapar. Tekrar besmeleyi çeker, yeniden tefsire başlar. İkinci tefsiri alimlerin anlayacağı şekilde yapar. Bazı kimseler anlayamayacak hale gelir. Üçüncü tefsiri sadece alimler anlar. Molla Fenari Hazretleri diyor ki sonraki tefsirleri alimler, bizler anlamaktan aciz kaldık. Öylesine derin bir ilimle yapılmış bir tefsir der. 7 ayrı çeşit tefsir yapmıştır Somuncu Baba ve değerli olsa nasıl büyük bir alim olduğu bu ilk hutbeden anlaşılır. Ve geçer, ilk cuma namazını kıldırır ve o cuma namazı çıkışında halk onu görmek için kapılarda bekleşir. Ve meşhur keramet her kapıda bekleşen der ki bizim kapımızdan çıktı, gördük Somuncu Baba'yı, duasını aldık der. Bizim kapımızdan çıktı, bizim kapımızdan da çıktı, gördük onu derler. Ve Somuncu Baba'nın manevi büyüklüğü böylece anlaşılır ve halk onun evinin, fırınının olduğu yere, Uludağ eteklerinde halen mevcuttur. İnşallah değerli dostlar haftaki programda size Somuncu Baba'yı, fırınını, Somuncu Baba'nın hayat hikayesini anlatmak arzu ediyorum. Onunla ilgili bir inşallah program yapmış olacağız. Ve Somuncu Baba'nın evinin, fırınının olduğu yere akın akın ziyaretler gerçekleşecek. Somuncu Baba'ndan rahatsız olacak ve şöhretten kaçan birisidir. Bursa'yı terk etmiş, gitmiş olacaktır. Somuncu Baba'nın hikayelerini haftaki programda inşallah sizlere aktarmaya gayret sarf edelim.